Merhaba arkadaşlar, ben fizyoterapist Ömer Güngör. Umarım iyisinizdir. Öncelikle bu video kesin çözüm videosudur. Öyle video olsun diye çekmedim videoyu. Şimdi spor salonuna giden biriyseniz ve düzenli şekilde spor yapıyorsanız muhtemelen sizin de kas eşitsizliğinden yana problemleriniz vardır. Konuştuğum kişilerin hepsinde ufak da olsa böyle bir sıkıntı var. Hele ki simetriye karşı takıntınız varsa bu durum sizin için daha da çok sorun olabilir. Ben de YouTube Türkiye'ye baktım, inceledim. Genelde denilen şey barla çalışmayın da dumbbell ile çalışın. Yani bunu muhtemelen hiç spor yapmayan küçük kardeşim de söyleyecektir zaten. Böyle yapılsa bile bu kesin çözüm değil. Kaldı ki güç sporcusu olabilirsiniz. Halterci ya da powerlifter olabilirsiniz. Bench press, squat yapmak istiyor olabilirsiniz. Tek kol ile deadlift yapacak haliniz de yoktur muhtemelen. O yüzden bu son derece basit yaklaşımı bir kenara bırakın ve beni dinleyin. Kas dengesizliğinin 3 nedeni var. Birincisi mobilite yetersizliği, ikincisi stabilite yetersizliği, üçüncüsü ise koordinasyon bozukluğu. Aslında bu üçünü ayrı ayrı da ele almamak lazım. Çünkü hepsi birbiriyle ilişki içinde. Mesela mobilite olmadan efektif bir stabilite beklenemez. Mobilite ile başlayalım. Mobilite eklemin hareket yeteneğidir. Kasların, eklem kapsülünün ve fasyanın esnekliği mobiliteyi etkiler. Atıyorum kanat kaslarınız esnek değilse kolunuzu tam anlamıyla kaldıramazsınız. Peki bunun kas dengesizliği ile ne alakası var diye sorabilirsiniz. Oraya geleceğim şimdi. Arkadaşlar sağ kanat kasınız yeterince esnekse ve sol kanat kasınız yeterince esnek değilse sol kolunuzu tam anlamıyla kaldıramazsınız. Sol kolunuzu kaldıramadığınız zaman overhead press sırasında sol kol daha az ağırlık alır. Daha az ağırlık alan omuz ve arka kol kasları daha az gelişir. Sadece bununla da bitmiyor. Sol kol için sakatlanma riski de artar. Mobilitenin ne kadar önemli olduğunu bu yüzden her videomda dile getiriyorum. Önceki videolarımı da bu yüzden izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü mobilitenizi nasıl ölçebileceğinizi ve nasıl arttırabileceğinizle ilgili güzel stratejiler açıklamıştım. Şimdi gelelim stabilite kısmına. Stabilite eklemin veya hareketin daha kararlı halde olmasıdır. Bu ne demek? Aynı şekilde omuz eklemini ele alalım. Omuz ekleminin stabilizasyonunu çoğunlukla rotator kaf kasları sağlar. Bu kaslar humerus başını omuz ekleminde tutar. Eğer rotator kaf kasları zayıflarsa humerus başı omuz ekleminde tutulamaz, sağa sola kayar ve istenmeyen hareketler meydana gelir. Bunun sonucunda omuz ağrısı oluşur. Eğer sol omuzunuzdaki rotator kaf kasları zayıfsa, sağ omuzunuz normalse overhead press sırasında sağ kol daha fazla ağırlık alacaktır. Çünkü sol omuzda ağrı oluşacağı için sol kol daha az ağırlık alacaktır. Bunun sonucunda sağ omuz daha fazla gelişecektir. Gördüğünüz üzere bir taraftaki rotator kaf güçsüzlüğü aynı taraftaki büyük kasların da gelişmesini önledi. Yani kas dengesizliği bir bakıma kas dengesizliğini arttırıyor. Siz görünmüyor diye rotator kaf çalışmıyor olabilirsiniz. Ama bu dolaylı olarak göğüs kaslarınızın da gelişimini etkiliyor. Üçüncü sebep koordinasyon. Arkadaşlar koordinasyon kısmı biraz karışık. Ancak kas eşitsizliğine en çok sebep olan şeylerden biri. Koordinasyon hem mobilite hem de stabiliteye bağlı olmakla birlikte hareketin kaba formuyla da ilgili. Şunu demek istiyorum. Squat hareketini ele alalım. Squat'ta kalça ve dizin bir uyum içerisinde çalışması gerek. Her iki kalçanın aynı açıyla bükülmesi gerekir. Diyelim ki sağ iç bacağınız gergin olsun. Böyle bir durum kalçayı sağa doğru çekecektir. Kalça sağa kayınca koordinasyon bozulacaktır ve sağ bacak daha fazla ağırlık alacağı için daha fazla gelişecektir. Ya da kalçanın yan tarafında bulunan gluteus medius kasınız inaktif olabilir. Bu kasın görevi diz ve kalça stabilizasyonu ve koordinasyonudur. Bu kas zayıfladığı zaman squat sırasında diz sağa sola kayar ve bütün ağırlık diğer bacağa kayar. Sonuçta diğer bacak daha fazla gelişir ve kas eşitsizliği oluşur. Arkadaşlar ilk söylediğim durum mobilite ile ilgili, ikinci söylediğim durum ise stabilite ile ilgili. Yani hem mobilite hem stabilite koordinasyon ile yakından ilgili.
Ve koordinasyon bozukluğu da kas eşitsizliği ve kas dengesizliğinin bir sebebidir. Peki unilateral yani dumbbell çalışmaları neden kas eşitsizliğini tam olarak çözmez? Buna değinelim şimdi. Eğer bir mobilite ve stabilite sorununuz varsa gelişmeyen kasınız inaktif olmuş olacaktır. Tek taraflı çalışsanız bile bu kas çalışmayacaktır. Mobilite, stabilite ve koordinasyonun yetersizliği bu kasın çalışmasını engelleyecektir. Önce bu 3 sorunu düzeltin. Sonra tek taraflı mı çalışırsınız, çift taraflı mı çalışırsınız o size bağlı. Ben tek başıma yapamam, o kadar donanımlı değilim diyorsanız bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz soruları yorum kısmında sorabilirsiniz. Sizden ricam kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, hoşça kalın, esen kalın.